Bali'deki 4. günüme hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Nusa Penida adasına gidiyoruz. Bu ada masmavi denizi, eşsiz manzaraları ve doğallığıyla Bali'nin en özel bölgelerinden biri. Sabah erken saatlerde Sanur Limanı'na geldim. Burası Bali'nin Nusa Penida'ya geçiş için en çok kullanılan limanlarından birisi. Sabah Sanur Limanı'ndan Aqustone Fast Cruise ile yola çıktım. Gün boyunca hem denizde yüzüp şnorkeling yaptım hem de ada içinde inanılmaz bir tur yaptım. Günü de yağmur altında otelimin manzarasında kahve içerek noktaladım. Hadi gelin bu macerayı birlikte yaşayalım. Yaklaşık 45 dakika 1 saat süren Fast Cruise yolculuğu ile sonunda Nusa Penida adasına vardım. Tekneler oldukça hızlı, biraz sarsıntılı ama manzara eşliğinde çok keyifli. Denizin ortasında ufak dalgalar, sabah güneşi ve açık mavi gökyüzü eşliğinde yolculuk inanılmazdı. Okay, let's go. Nina, Kasim, Elena, Patterson, Daniel, Jonathan, Andrea Buddha, Yes. Laura, yes, two, Monica, one person. Okay, everybody. Liana.
Ada açıklarına varır varmaz ilk durak tabii ki deniz keyfi. Tekne birkaç farklı noktada yüzme molası veriyor. Kristal gibi berrak suların içinde yüzmek inanılmaz rahatlatıcı. Tamamen bir akvaryumun içerisinde yüzer gibisiniz. Это люди, а вон там дельфинчики. А, для камня. Dương mà nó thật ra nam thì dương như dương như thật bình dương của tôi chắc đấy mà lại cùng nữ cùng nó như ai nó hơi quậy hoặc nó cũng thật khổ cái mà nó không trong cái diện này thì mà nó Snorkeling zamanı. Rengarenk balıklar, mercan kayalıkları, hatta şanslıysanız manta vatozlarını bile görebilirsiniz. Su sıcaklığı ideal, yaklaşık 27-28 derece civarlarında. Nusa Penida'nın bu yönü gerçekten dünyaca ünlü. Yaklaşık olarak 1,5 saat boyunca hem yüzdüm hem de su altı güzelliklerini keşfettim.
Deniz macerasından sonra sıra adayı keşfetmeye geldi. Nusa Penida'da ulaşım biraz zorlu. Yollar dar ve gerçekten bozuk. Bu yüzden ada içinde Gede Putu Sarman adlı jiplerle yapılan turlar çok popüler. Ada içindeki ilk durağım herkesin bildiği o ünlü manzara. Angels Billabong. Doğal kayaların arasında oluşmuş bir doğal havuz. Gelgit zamanına göre su tamamen berrak oluyor ve tabanı net bir şekilde görülebiliyor. Bu yüzden doğal akvaryum gibi anılır. Sular çekildiğinde içine girilebiliyor ancak yüksek gelgitte çok tehlikelidir. Oldukça eğlenceli, safari havasında geçen bir yolculuk oluyor. Sarsıntılı ama manzaralar ve deneyim buna fazlasıyla değecek. Broken Beach. Angels Billabong'a birkaç dakikalık sürüş mesafesinde. Yıllar önce çöken kayalar sonucu oluşmuş devasa bir doğal köprü. Deniz dalgaları bu kocaman kemerin altından giriyor ve içeride küçük bir koy bulunuyor. Koyun içine inmek mümkün değil, sadece yukarıdan manzarayı izleyebiliyorsunuz. Doğa tarafından kapatılmış gibi duran eşsiz bir manzara sunmakta. Kelinking Beach yani dinozor kafası plajı. Nusa Penida'nın batı kıyısında yer alıyor burası. Yukarıdan bakıldığında sahili çevreleyen kayalıklar T-Rex şeklinde görünüyor. Bu yüzden dinozor kafası olarak bilinmekte. Aşağı inmek mümkün fakat çok dik ve tehlikeli bir patikası var. İnişi yaklaşık olarak 30-45 dakika sürüyor. Çıkış ise gerçekten kondisyon gerektiriyor. Şu konuda uyarmam gerekiyor. Deniz oldukça dalgalı ve bu bölgede yüzmek gerçekten tehlikeli olabiliyor. Yine de plajda turkuaz sular, bembeyaz kum ve dalgalar sizi bekliyor. Drone görüntüleri ve okyanusla birleşen fotoğraflar çok etkileyici. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yorumlarda sorularınızı paylaşmayı unutmayın. Günün sonunda tekrar tekneye binip Sanur'a döndük. Dönüş yolculuğu da yaklaşık 45 dakika 1 saat arası. Yorgun ama inanılmaz mutlu bir şekilde Bali anakarasına geri dönüyorum. Günün en güzel yanı hem su altı dünyasını keşfetmek hem de adanın vahşi ve doğal güzelliklerini görmekti. Dönüş yolculuğundan sonra otelime yani Medland Venya Ubud Otel'e geçtim. Otele vardığımda hava yağmura dönmüştü. Bali'nin yağmurlu havası aslında ayrı bir huzur veriyor. Bu yağmurlu havanın keyfini bir fincan kahve ile çıkarıyorum. Yağmur damlalarının sesini dinlerken karşımdaki yemyeşil manzara inanılmaz. Tropikal iklimin en güzel yanı bu. Güneşin ve denizin ardından yağan yağmurun verdiği dinginlik. Günün yorgunluğunu da bu şekilde çıkarmak gayet güzeldi. İşte böylece Bali'deki 4. günüm de sona eriyor. Sabah tekne yolculuğu, yüzme ve şnorkeling ile başladım. Nusa Penida'nın eşsiz manzaralarını gezdim, dinozor kafasının heybetini, Angels Billabong'un berrak sularını ve Broken Beach'in ihtişamını gördüm. Günün sonunda otelde yağmur eşliğinde kahve keyfi yaparak günü bitirdim. Eğer siz de Bali'ye gelirseniz Nusa Penida adasını mutlaka listenize almalısınız.